Yıl 525, Konstantinopolis, dünyanın merkeziydi. Ancak bu ihtişamın ardında, sınıf duvarları demirden örülmüştü. Bir yanda, imparatorluk ailesinin dokunulmazlığı. Diğer yanda ise halkın, sirklerin ve sefaletin acımasız dünyası. Tarihin en güçlü imparatoru Justinianus'un yanında, bu iki dünyayı birleştiren bir kadın duracaktı. Adı, Theodora. O, ne soylu bir prensesti, ne de sarayda doğmuştu. O, hipodromun tozlu sahnesinden geliyordu. Bir celladın kızı, bir aktris, bir mime. Toplumun en dibinden, Hristiyan dünyasının en kutsal tahtına tırmandı. Roma yasalarını değiştirdi, imparatorları kurtardı ve Bizans'ın en görkemli çağını şekillendirdi. Onun hikayesi, kudretin nerede doğacağının, aşkın kuralları nasıl yıkacağının ve bir kadının iradesinin 1000 yıllık bir imparatorluğun kaderini nasıl belirleyeceğinin destanıdır. Theodora'nın hayatı, babasının mavi fraksiyon için hayvan terbiyecisi olduğu hipodromun gürültüsünde başladı. Aktris ve mim olarak sahneye çıktığında, sadece güzelliğiyle değil, keskin zekası, mizah yeteneği ve sınır tanımayan cüretkarlığıyla nam saldı. O çağda aktrislik, soylular için aşağılayıcıydı ve Theodora, bu acımasız dünyada hayatta kalmanın sadece yetenekle değil, insan doğasını okumakla mümkün olduğunu öğrendi. Sahnede öğrendiği dersler, saraylarda asla öğrenilemezdi. Kalabalığı nasıl okuyacağını, tehlikeyi nasıl sezeceğini ve erkeklerin zayıflıklarını nasıl kullanacağını. Sahnelerden sonra, hayatı daha da çalkantılı oldu. Kuzey Afrika'ya zorlu bir yolculuk yaptı. Orada yaşadığı ağır deneyimler ve onursuz ilişkiler ruhunu sertleştirdi. Bu dönem, onun insan doğasının en karanlık ve en zayıf yönlerini birinci elden deneyimlemesini sağladı. Ancak bu çalkantılı yolculuktan dönerken, Theodora artık eski aktris değildi. Ruhsal bir dönüşüm geçirmiş, kendini dindar bir hayata adamaya karar vermişti. Kader, en tepedeki gücün, onu kurtarmak için beklediği Konstantinopolis'e geri getirdi. Geri döndüğünde, bir tesadüf sonucu İmparator 1. Justinus'un varisi ve imparatorluğun en zeki, en hırslı adamı olan Justinianus ile tanıştı. Justinianus için Theodora, sadece bir aşk değil, eksik olan parçasıydı. Onun keskin zekasına, halkın dilini bilmesine ve hayatta kalma güdüsüne hayrandı. Ancak önlerinde aşılması imkansız görünen bir engel vardı. Roma hukuku. Eski Julia de Adulteris yasası, soyluların aktrislerle evlenmesini kesinlikle yasaklıyordu. Justinianus'un Theodora'ya olan tutkusu, siyasi hırsından bile büyüktü. Amcası İmparator Justinus'a yalvardı, baskı yaptı. Yıllarca süren çabaların ardından, Justinianus yasaları değiştirmeyi başardı. Yeni yasa, artık evlenmek isteyen aktrislerin önceki mesleklerini bırakmaları koşuluyla soylularla evlenmelerine izin veriyordu. Yıl 525, Theodora, hipodromun aktrisi, artık Justinianus'un eşiydi. 2 yıl sonra, 527'de Justinianus tahta çıktığında, Theodora da onunla birlikte Augusta, yani İmparatoriçe unvanını aldı. Bu, Hristiyan dünyasında bir aktrisin, bir Hristiyan imparatoriçesi olarak kutsanması anlamına geliyordu. O, sadece bir eş değil, Justinianus'un tam bir ortak hükümdarıydı. İmparatoriçe Theodora, saraydaki gücünü siyasi istikrar ve sosyal reformlar için kullandı. Yabancı elçileri kabul ediyor, diplomatik yazışmaları okuyor ve Justinianus'un çıkardığı Corpus Juris Civilis, Roma hukukunun kodifikasyonu gibi tarihi yasaların oluşturulmasında bizzat etkili oluyordu. Özellikle kadınlar için çığır açan reformlara imza attı. Kendi geçmişinin acımasızlığını bildiği için zorla fuhuş yaptıranları cezalandıran yasalar çıkardı. Fahişelere sığınma evleri kurdu ve kız kaçırma suçlarına karşı sert cezalar getirdi. En önemlisi, boşanma ve mülkiyet yasalarını kadınların lehine değiştirerek Bizans kadınlarına hukuki bir kimlik kazandırdı. Bu reformlar, onu toplumun dışlanmışları için bir kahraman, muhafazakar soylular için ise bir tehdit haline getirdi. Dini alanda ise, İsa'nın tek doğası olduğu inancı olan monofizitizm destekleyicisiydi. Bu,
Justinianus'un Ortodoks inancına bağlılığıyla siyasi gerilim yaratsa da, Theodora inancını korumaya devam etti ve Suriye ile Mısır'daki monofizit gruplara siyasi sığınak sağladı. Yıl 532, imparatorluğun gücü en büyük sınavına girdi. Nika isyanı. Hipodrom'un siyasi fraksiyonları olan Maviler ve Yeşiller birleşmiş, Justinianus'un yönetimini devirmek için sokakları ateşe vermişti. Sokaklar kan gölüne dönmüş, Ayasofya'ya kadar her yer yanıyordu. Justinianus ve tüm danışmanları panik içindeydi. Kaçış yolları aranıyordu. İmparator, tahtını terk etmeye hazırdı. Tarihçi Prokopis'a göre, işte o anda, hayatında hiç savaş görmemiş ama hayatı savaşmaktan ibaret olmuş olan o kadın ayağa kalktı ve tüm saraya hitap etti. Danışmanların kaçış önerisine karşı sesi çınladı. Eğer imparator kaçmak isterse, bunda utanılacak bir şey yok. Ama ben, mor cübbeyi giydikten sonra, yaşamımı asla yitirmeyeceğim bir günün gelmesini dileyemem. İmparatorluk, en iyi mezar örtüsüdür. Bu sözler, sarayın ruhunu değiştirdi. Theodora'nın iradesi, Justinianus'a cesaret verdi. Kaçmak yerine, ordularına Hipodrom'daki isyancıları kuşatma emri verildi. O gün, 10 binlerce isyancı kılıçtan geçirildi. Konstantinopolis kana bulandı. Ancak Justinianus'un tahtı kurtuldu. Theodora, bir sözle imparatorluğu kurtarmıştı. Onun gücü, artık kanunların ya da orduların gücünden daha büyüktü. Theodora, Nika isyanından sonraki 20 yıl boyunca Justinianus'un yanında hükmetmeye devam etti. Hukuk reformlarına, mimari projelere ve diplomatik ilişkilere damgasını vurdu. Çağdaşları onu kâhi bir azize, kâhi bir cadı, kâhi bir dahi olarak gördü. Yıl 548, Theodora, 48 yaşında, vefat etti. Justinianus, hayatının sonuna kadar ondan ayrılamadı. Onun yasını tuttu ve Theodora'nın ölümünden sonra çıkardığı her yasaya Theodora'nın kararıdır notunu düşmeye devam etti. Hipodrom'un tozundan imparatorluk tahtına uzanan Theodora'nın hikayesi, bir kadının gücünün ve hırsının, tarihin kurallarını ve önyargılarını nasıl yırtıp atabileceğinin ebedi bir kanıtıdır. O, sadece bir imparatoriçe değil, Bizans'ın kutsal ve lanetli gücünün, sarsılmaz iradenin ve yoksulluktan zirveye yükselişin yaşayan efsanesidir. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.